Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Aradan geçen zamanda umarım herkes iyidir. Yeni bir videoda daha beraberiz. Videoya başlamadan önce abonelik, beğeni, yorum, videoyu izledikten sonra bir şeyler yaparsınız siz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi sizlere seçmiş olduğum gazete manşetlerinden bir tur sunacağım. Şimdi arka arkaya manşetler var. Bunlara dikkat buyurmanızı istiyorum. Borçlara para yok, Paris'e para çok. Hizmete para yok, müsrifliğe çok. SGK'ya borç ödemeye gelince para yok, Paris'te keyif çatarken para çok. Emekçi cefada, başkanlar sefada. Paris'e kimin parasıyla gittiniz? SGK'ya yok, keyif için para çok. Burada ne çıkardınız? Bütün sanki ısmarlama aynı gazetelerin hepsi yandaş basın diye adlandırılan gazeteler hemen hemen tamamı aynı başlığı değişik şekillerde atmışlar. Yani belediye başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Paris'te kadın voleybol takımının şampiyonluk maçına destek için maçı seyretmeye gitmişlerdi. Bunu Paris tatili veya milletin parasını çarçur etmek gibi yorumladı yandaş basın. Oysa 5 uçakla ABD'ye gidiş gelişin maliyeti ülkeye 83 milyon liraya mal oldu. Almanya Başbakanı, İsveç Başbakanı, Norveç Başbakanı Amerika'ya tarifeli uçakla giderken biz bir değil 5 uçakla birden gittik. Bunlardan bir tanesi kargo uçağı oluyor. Orada kullanılacak araçlar da buradan götürülüyor. Bu basın bunu tek kelimeyle bile olsun görmüyor. Yani bu da ayrıca değerlendirilecek bir şey. 172 bin çocuk akşam yatağa aç giriyor. Siz rahat uyuyabiliyor musunuz? Merkez Bankası Başkanı Karahan dar gelirler enflasyon düşünce rahatlayacak dedi. Sabır istedi. Millet zaten yıllardır sabrediyor, ben bildiğim bileli bu enflasyon sorunu aynı şekilde devam ediyor. İktidar tarafının cümleleri de hep aynı Aman sabredin, bahar geldi, yaz geldi, tekrar bahar gelecek, tekrar yaz gelecek. İnsanlar bu şekilde sürekli sabra sevk edilirken birileri de üçer beşer maaş alarak cenneti dünyada yaşıyorlar. Teşvik cenneti Türkiye. Sıfır ya da sıfıra yakın vergi ödediği yayınladığımız sanayiciler haberler bilgisizlikten özel durumlarımız, istisnalarımız var diyerek konuyu gürültüye getirmeye uğraştılar. Özel durumla istisna konularında haklılar. Çünkü onlara sürekli bir istisna hakkı tanınıyor. Ödemesi gereken vergiyi ödemiyorlar. Onların ceplerinde kalıyor. Ama vergiyi kim ödüyor? Ücretli kesim. Asgari ücretli memur, işçi ödüyor. Öyle ki yani birçok kuyumcudan bile bir memur fazla vergi ödemiş olabiliyor. Kimmiş bunlar? Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç son 2 yılda kurumlar vergisi ödemedi. 274,7 milyon liralık yatırıma karşılık 68,6 milyon lirasını geri aldı. Yani neredeyse 5'te 1. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç son 2 yıldır kurumlar vergisi ödemedi. 274,4 milyon liralık yatırımla kurduğu fabrika için hazineden 55 milyon liralık teşvik aldı. Bursa Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay 2021-2022 yıllarında hiç kurumlar vergisi ödemedi. 59 milyon liralık yatırımının 11,8 milyon lirasını devlet geri ödedi kendisine. Ege Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar 2022 yılında hiç kurumlar vergisi ödemedi. Şirket 79 milyon lira yatırım yaptı. 20 milyon lirasını geri aldı. Bu da neredeyse 1/4 oluyor. Yani 1/4'ini harcadığı paranın 1/4'ini teşvik olarak geri almış. Atatürk'ten hiç mi ders almadınız? Erdoğan'ın millete yönelik hakaretlerine böyle tepki geldi.
Çünkü o vatandaşına asla hakaret etmedi, ayrıştırmadı, herkese eşit davrandı. Milletin bir kısmının değil, milletin tamamının cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan'ın Instagram yasağını eleştirenlerle öldürülen Hamarsizleri Haniye için ilan edilen milli yasa eleştirenlere ev zencisi, cibilliyetsiz demesi toplumda infiale yol açtı. Bu hakaretlere karşı Atatürk'ün söylemleri ve kişiliği gündeme geldi. Gerçekten hani Cumhurbaşkanı, tüm ülkenin Cumhurbaşkanı olması hasebiyle bir konuya sinirleniyor bile olsa toplumun kamuoyunun önüne çıkıp bu şekilde küfürvari sözler sarf etmesi kabul edilmez. Yani yakışmaz yani. Atatürk'ün binlerce konuşması var. Bunlardan bir tanesinde bile hakaret yok. Hep her birisi de ders niteliğinde. Çünkü bugün bile onun söylediği birçok söz halen eğitim alanında, siyasal alanda, askeri alanda, bilim alanında, her alanda söylediği söz geçerliliğini koruyor. Aradan geçen onca zamana rağmen. Instagram'ın, TikTok'un, Roblox'un, Facebook'un logoları var. Gelecek nesiller bunlar tehdit ediyor. Bunlarla savaş, vatan savunması demiş Türkiye Gazetesi. Cibilliyetsiz muhalefet. Kimlerin resmi var? Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Musavat Dervişoğlu, gazetecilerden kişiler var. Yani bunlara hedef göstermişler. Çelik kubbede S-400 yok. Yani İsrail'in işte demir kubbe dediği hava savunma sistemi gibi biz de aynı sıcak bölgede, aynı sıcak coğrafyada yaşıyor olmamızdan dolayı bizim de askeri yatırımlarımız olacak. Oysa biz Rusya'dan 2,5 milyar dolar ödeyerek S-400 hava savunma sistemleri almıştık. Şu an nerede olduğu meçhul. Ve bu ilan edilen listenin içerisinde de S-400 yok. Çocuğa değil, dine yatırım. Artan yoksulluk nedeniyle çocuklar okulda bir öğün yemeğe muhtaç durumdayken, çocuklar okula aç giderken çocuklara okulda bir öğün yemek verilsin diye muhalefetin talebi, velilerin talebini kulak tıkayan Milli Eğitim Bakanlığı bütçeyi dini eğitime aktarmaya kalkışıyor. İşte bir İmam Hatip lisesiyle normal bir liseyi gezdiğiniz zaman aradaki farkı zaten hemen göreceksiniz. Yani ısrarla aynı konuya devam ediliyor. Dünya her suçu işleyen İsrail'e sessiz. Daha ne yapmalı? Evet. Gazze'de tam 10 aydır bir insanlık dramı var. Gazze'de 20 bin çocuk ve kadın olmak üzere toplam 40 bin sivil öldürüldü. Halen soykırım olarak kabul edilmiyor. İşte tehcir, yani insanları yaşamış olduğu yerlerden başka yere sürgün etmek kimsenin haddi olmaması gerekirken bu konuya da bütün dünya medeni olarak adlandırılan dünya kulak tıkamış durumda. Tecavüz, işgalci askerler evlerini bastığı, kadınları alıkoyduğu erkeklere silah zoruyla tecavüz ettiği basına da yansımıştı zaten televizyonlarda. Yani bu da savaş suçu. Hastaneler, okullar ve kamplar, sivillerin olduğu kamplar Cenevre Sözleşmesi ile yasaklanmış bir durumda olmasına rağmen İsrail fütursuzca bu yerleri de bombaladı. Yine yani soykırım yapmıyor diye söyleniyor. İşkence 7 Ekim'den sonra 12 işkence merkezi kuruldu. Çocuklar hapse atıldı, gözleri oyuldu, Filistinliler köpeklere yem edildi. Ya bunu bir de video çekip yayınladılar. İzleyenleriniz olmuştur mutlaka. Organ ticareti bu olayı en başında geliyor. İşte genç insanlar öldürülerek organları organ bekleyen kişilere ya satıldı ya nakledildi. Nasıl olduysa artık. Yani kabul edilemez bir şey. Ekonomik krizin gerçek yüzü, takibe düşen borç sayısı ilk 6 ayda %43 arttı. Kredi kartı veya bireysel kredi veya kredi kartı borcu 2024 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldi.
Neyse hükümet ekonomi iyi gidiyor, işte enflasyon düşüyor diyor. Emekliler sürünüyor. Burası İzmir. Konakta toplanan bir grup emekli geçim şartlarını ve zamları protesto ettiler. Emekliler bu iktidar geldiğinde emeklinin maaşı 2 cumhuriyet altınıydı. Yani bugünün 32.000 lirası. Şimdi ise 12.500 lira alıyor. Yani bu gerçek. Ben hatırlıyorum kendi çocukluğumda bir memur emekli olduğu zaman ev alır, araba alır ve bankada halen parası olurdu. Şu anda arabanın herhalde birkaç çantayla, birkaç ne bileyim stop lambasını ancak alabilecek aldığı ikramiyeyle. Bir yandan da millet geçim sıkıntısı içerisindeyken işte emekliye süper indirim gibi boyalı basında insanlar yaşadığına mı inanacak, sizin söylediğinize mi inanacak? SGK 16 milyon emekli için kamuda sağlanan ayrıcalıkların yanı sıra 81 ilde 5.500'den fazla özel işletmeyle güya anlaşmış. Artık emekliler her ilde akaryakıt istasyonundan otele, sağlıktan ulaşıma, yahu emekli evinden mahallesinde kahveye gidip çay içmeye korkuyor. Yani otele nasıl gidecek? Yani 12.500 lirayla otele gitse indirim alacak sözde. Otele varmadan cebindeki aldığı maaş bitecek. Yani bu insanların aklıyla, kazancıyla ve içinde bulunduğu durumla alay etmekten öte bir şey değil. İsrail ordusuna elektrik Zorlu'dan. İsrail basını Türkiye ile Tel Aviv arasındaki ticaretin sürdüğünü yazmaya devam ediyor. Jerusalem Post gazetesi Zorlu Holding'in ortağı olduğu Dorak Enerji ile birlikte İsrail ordusuna elektrik sağladığını duyurdu. Yani ticaretimiz devam ediyormuş. Korkulan oldu. Yani bu yasa tasarısı mecliste görüşürken, komisyonlarda görüşürken hayvanseverler ve muhalefet bu yani bir katliam yasası olur, hayvan katliamı artarak devam eder diye bütün uyarılara rağmen biz böyle uygun gördük ve bu yasayı çıkaracağız dediler. Yasa çıktı. İlk katliam startı Niğde'den gelmişti. İşte bunu devamen başka illerden de haberler gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde inşallah bir çözüm bulunur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yasanın iptal için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını söyledi. Kayıtsız devlet. Türkiye'deki sığınmacı ve göçmenlere ilişkin politikasızlığın dozu giderek artıyor. İşte sosyal medyayı düşman olarak gösteriyorlar ama sınırlar hallaç pamuğu gibi gelen geçiyor. Türkiye'de ne kadar yabancı olduğunu İçişleri Bakanı dahi bilmiyor. Yani böyle bir devlet olabilir mi? Bir gün 122.000 derken işte geçen hafta bakan 729.000 kişinin yerinde olmadığını söyledi. Yani yabancılar bizim insanımızdan daha rahatlar, istedikleri gibi yaşıyorlar. Evet, şöyle bir resim var. Ben buna yorum yapmak istemiyorum. Muhalefetin en etkili 10 vekili. Listede 4 CHP'li vekil var. Ali Mahir Başarır ilk sırada %17.8 oy almış. Salih Uzun 14.5, Sera Kadıgil 12.2, Veli Ağbaba %12, Turan Çömez İYİ Parti %11. Yani bu milletvekiller kürsüye çıkmasın diye iktidar partisi dua ediyorlar. Çünkü onlar kürsüye çıktığı zaman meclisin tozunu atıyorlar. Muhalefetten büyük işbirliği. Can Atalay'a adalet yolunu açmak için imzalar toplandı. Yani bu gerçekten Türkiye'nin utancı. Anayasamızda büyük harflerle yazıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararı kesindir ve tüm kurumları bağlar diye. Bu açık hükme rağmen işte alt derece mahkemesinin herhangi bir üyesi bıdı bıdı bir şeyler söylüyor. Yani böyle bir yetkiniz yok ki. Öyle bir yetkiniz yok. Yani bu yetkiyi size kim vermişse bunun elbet bir gün hesabı olur. 1000 imza toplandı. Okul binası İmam Hatip'e verilecek. MEP, İzmir'de kentin köklü okullarından Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi ana binasını
İmam Hatip Lisesi yapmak istiyor. Yani memlekette o kadar çok İmam Hatip Lisesi var. Halen daha üstüne İmam Hatip Lisesi eklemeyi istiyorlar. Okullarda bağış şoku. Ya bu her kayıt döneminde bu sürekli söylenir. İşte bakanlık okul müdürleriyle velileri karşı karşıya getirir. Bunun yerine kardeşim Türkiye'deki okullara ödenek çıkartın. Yani okulların ihtiyacını karşılayabilecek bir ödenek çıkartın. Bu dert de bitsin. O zaman yasakladığınızda tekrar bir şey eğer birisi bağış alıyorsa o zaman cezalandırmak hak olacak ama şu andaki sistemle okul müdürleri okulun giderlerini karşılayabilmek için, giderebilmek için illaki de bağış almak zorunda. Hani bu da bir handikap yani. Eğitim ücretsiz, temel eğitim ücretsizdir deniyor. Devlet her türlü önlemi almakla mükelleftir deniyor ama bu mükelleflik yeterince karşılanmadığı için okullar kendi çaplarında gelir oluşturmaya çalışıyor. Instagram'ı kapatan Ulaştırma Bakanı'na sesleniyoruz. Bu rezilliğe son verin. Sosyal medya platformu TikTok'ta Atatürk'ü alet ettikleri uygunsuz sarılma ve dans etme fotoğraflarını paylaştılar. Yani bunların çoğunluğu montaj. Atatürk'ü monte ederek kendilerince bir şey yapmış oluyorlar. Oysa Atatürk'e hiçbir şey yapışmaz. Çünkü Atatürk tertemiz pırıl pırıl bir der. Aradan geçen o kadar zamana rağmen halinde dünyadaki kendisinden söz ettiren tek lider denilebilir. Tarikat Hastanesi SGK'yı 100 milyon lira dolandırdı. Ya bu onlardan beklenen bir şey. Müritlerini yatan hasta olarak göstermişler. Evet, bravo vallahi. Yani bir tane din var, bilmem kaç bin tane tarikat var. Tarikatlar işte siyasal partiler oluyor. TÜİK biz çok şeffafız demiş. Evet, fıkra gibi değil mi? Biz çok şeffafız demiş. Vatandaş da diyor ki o kadar şeffafsınız ki madde sepetinizi bile göremiyoruz diye. Evet doğru yani. Demek ki o kadar şeffaflar ki kullandıkları enflasyon hesaplamada kullandıkları madde sepetini göremiyoruz. Kafalarına göre bir rakam atıyorlar. Yani ne isteniyorsa onlardan onlar o rakamı arkasına durmaya gayret ediyorlar. Üreticiler perişan. Burası Bursa. Tarlada kilosu 3 liraya mal olan domates 2,3 liradan alıcı buluyor. Karacabey'de bu durumu çiftçiye protesto geçtiğimiz günlerde televizyonlarda izlemiştik. Üreten ve tüketen de mutsuz ve umutsuz. Türkiye yüzyılından yürek yakan iki fotoğraf. Üretici para etmediği için malını satamıyor, hayvanlarını yediriyor. Bunun yanında tüketici de pahalı ürünü alamadığı için pazar bittikten sonra akşam saatlerinde oluyor genellikle bu. İşte pazar tezgahlarının kaldırıldığı yerde altında pazarcıların artık geri toplamadığı o çürük mallardan iyisini seçmeye çalışıyor insanlar. Yani bizim insanımız buna layık değil. Demokrat Partili Engin Yurt 85 milyon duygularına tercüman oldu. Yeter Erdoğan, yeter. Biz cibilliyetsiz değiliz demiş. Muhalefetin en sert konuşan yüzlerinden bir tanesi. İşte ekrana çıktığı zaman yani ortalığın tozunu attırıyor. ABD'nin zabitleri yeniden Türkiye'de. Yaptırım tehdidinde dozu arttırdılar. Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri işte Amerikan ürünü olan bir takım elektronik malzemelerin Türkiye üzerinden Rusya'ya transfer edildiği iddiasında bulunuyor. Bunun devam etmesi halinde Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayacakları tehdidinde bulunuyorlar. Umarım düzelir. Evet, bu manşetimizle birlikte bugünkü basın turumuzu burada tamamlamış oluyoruz. Buraya kadar beni sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve altına küçücük de bir yorum yazarsanız çok güzel olur. Teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.